Tekotantik nasıl yapılır atölyemdesiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere terapi niyetine bir sunum yapacağım. Keçe üzerine Aygün derler bizim orada. Güne bakan diye bilinir. Ayçiçek diyen de var. Güne bakan motifi işleyeceğiz. Bunu siz tabii ki başka kumaşlara da işleyebilirsiniz. Bu arada sesim biraz kısık, kusura bakmayın, rahatsızım biraz. Keçe üzerine ilk önce bu işleyeceğim yerleri kalemle çizdim ben. Çizdikten sonra da işlemeye başlıyorum. Bu gördüğünüz tekniği ben annemden öğrenmiştim. Buna zincir tekniği de deniyor. Ama tekli yaptığınız zaman bir yaprak oluşuyor. Sizin burada iyi anlamanız için bu kısmı yavaş gösterdim. Yaprağı biraz büyük yapınca tabii oluyor, içi boş kalıyor. İçini de dolduruyorum ben büyük yapraklarda. Gördüğünüz gibi zincir tekniğini tekli yaprak şeklinde yapıyorum. Siz bunu sadece ayçiçeği, güne bakan olarak yapmak zorunda değilsiniz. Renkleri farklı kullandığınız zaman farklı çiçekler ortaya çıkar. Ortadaki biraz büyük olduğu için yapraklarını hep içinde tek tek doldurdum ben. Ama mesela yanlarda biraz sonra işleyecek olduğum güne bakanlarda yaprakların içini doldurmadım. Küçük yapınca hiç gerek kalmıyor çünkü. El işi nakış ipliği kullanıyorum bu arada ben. Ama farklı ipliklerle de yapılabilir. Keçe üzerine değil farklı kumaşlarda uygulanabilir. Ben bunu bu şekilde kasnağıyla beraber duvara asmayı düşünüyorum. Ama siz bunu çantanıza, kot pantolonlarınıza, kıyafet tamirinde kullanabilirsiniz. Şekillerini farklı farklı yapabilirsiniz. Farklı farklı sayılarda daha büyük resimler oluşturabilirsiniz. Daha küçük olabilir. Önemli olan burada tekniği göstermek. Bir yandan da kahvemi içiyorum ben. Bunları yaparken evde kaldığımız, zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde bir terapi gibi sanki. Tabii sizin izlemeniz de, yapmaktan ziyade izlemeniz de zevkli olsun diye böyle bir montaj uyguladım. Bu montaj çok hoşuma gidiyor. Hipnotize ediyor insanı sanki. Ama yine de fazla uzatmıyorum. Bir güne bakanın dış yapraklarını bitirdikten sonra içinin tomurcuklarına geldi sıra. Şimdi tomurcukları izleyelim. Bayağı yakın çekim yaptığım için ayrıntıları görüyorsunuzdur diye umuyorum. Evet, iğneyi çıkarıyorum. Bir, iki, üç. 3 kere doladım ben ve ipi 2 kat kullandım. İpim inceydi çünkü. Mesela 4 kere dolasanız, 5 kere dolasanız daha büyük tomurcuklar elde edersiniz. 2 kere dolarsanız daha minik. Böyle kalan bölgeyi, ortadaki bölgeyi tomurcuklarla dolduruyorum. 3 taneden sonra anlaşılır olmuştur sanırım. Yine hızlı çekim yapacağım. Aslında buralar tamamen de kesilebilir. Ama ben kesmiyorum. Çünkü izlemesi zevkli. Evet, şimdi hızlanacağız.
rahatlatıcı video gibi olmasını istedim bu videonun sizin için. Maksat hem tekniği göstermek hem de dediğim gibi evde kaldığımız bu sıkıntılı günlerde birazcık olsun eğlenmek, iyi vakit ve kaliteli vakit geçirmek. Saplarına geldi sıra. Burada yeşil iplik kullandım. Videonun renginden dolayı tam yeşilin tonu görünmüyor aslında. Bu biraz daha yeşil. Bir ilmek atıyorum. Sonra diğer ilmeğe geçerken o ipin içinden geçiriyorum fark ettiyseniz. Böylelikle daha bütünlük sağlanıyor. Güne bakanı da biraz daha böyle iliştirmek için oraya 2 ilmek daha attım. Evet. Bu güne bakana bunu birleştirdikten sonra normal sapına devam ediyorum. Yine gördüğünüz gibi ipin içinden geçiriyorum. Çok basit ve çok eğlenceli. Bunun yanında bir müzik açtığınızda, sevdiğiniz bir dizi açtığınızda, hem onu izleyip hem yaptığınızda çok zevkli oluyor. Evet, yine hızlandırıyorum. Fazla sıkmamak için size. Gelelim çimenlere. Ben bu şekilde çimenler yaptım. Fark ettiyseniz çoğu yeri hiç çizmedim. Başta tükenmez kalemle sadece güne bakanların bulunması gereken yerleri belirledim. Zaten onlarda tükenmez kalem kullandım. Rahatlıkla çünkü tamamen kapanıyor. Buraları hiç çizmedim. Çünkü benim biraz elim alışık olduğu için böyle doğaçlama yapabiliyorum. Fakat siz dilerseniz videoyu izlerken böyle yaprak yapacağınız yerleri işaretleyebilirsiniz. Tabii kurşun kalemle işaretlerseniz daha güzel olur. Evet, yapraklar da yapıyorum. Yaprakları da böyle işte ilmekleri küçükten başlıyorum, büyütüyorum. Sonra tekrar küçültüyorum. Çok basit. Çok kolay. Bu arada bir önceki videomda çok ilginç geldi bana. 3 takipçi bana ASMR videosu çekebilirsiniz. Ses tonunuz çok güzel demişti. Sanırım nazar değdi sesime. Sesim bugün çok kısık. Ama ben yine de seslendirmesiz bir video sunmak istemedim size. Yaprakları da bitirdikten sonra çimenleri çoğaltıyorum. Siz bunu dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Daha çok çimen yapabilirsiniz. Daha böyle yuvarlak bir platformda çimenleri çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde sevdiğim için böyle yaptım güne bakanlarımı. Bence çok tatlı oldu. Sade oldu. Buna isterseniz diğer nakış videolarımda kenar süslemeleri var. Onlarla bir kontür niyetine çerçeve yapabilirsiniz. Dilediğiniz diğer çiçek yöntemlerimi de ekleyebilirsiniz. Karışık gül bahçesi gibi ya da kır çiçekleri gibi karışık da çalışabilirsiniz. Sunumumu ve videomu eğer beğendiyseniz like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve kanalıma abone olup beni takip ederseniz daha da çok sevinirim. Terapi niyetine videolarımızla ve birçok geri dönüşüm projelerimizle, nasıl yapılır projelerimizle bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar.